Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve sizi özledi mi? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi şu an hayatında ne yaşıyor? Merak, nefret, değnek kralı. Şimdi değnek kralı dürüst, sıcak yaklaşımlardan ve bilgelikten bahseder. Artık daha böyle net bazı şeylerin farkına varma süreçlerinden bahseder bize. Şimdi bugünün enerjisine, şu an enerjisine baktığımızda aslında aklınızdaki kişinin biraz öfkeli olduğunu söyleyebiliriz. Hayatında özellikle Atem Deva karakterinde. Yani gerçekten böyle girdiği her ortamda dikkat çeken, kendi kafasına göre davranan, daha çok böyle toplumun kurallarına uymayı sevmeyen, özgür karakterli olan kişiyle ilgili ciddi şekilde böyle merak etti, bu kişiyi merak etti, bu tarz özelliğe sahip kişiyi merak etti, o kişiye karşı ciddi enerjilerinin yüksek olduğu ve aynı şekilde o kişinin de ondan hoşlanıp hoşlanmadığını, aynı şeyleri düşünüp düşünmediğini ciddi şekilde merak eden bir enerjide diyebiliriz. Nefret kartıyla beraber aslında burada ciddi bir kızgınlık da yaşıyor. Çünkü burada sanki karşısındaki kişinin onun hislerine aynı şekilde karşılık vermediğini ya da vermeme ihtimaliyle ilgili ciddi bir korkusu olan bir aklınızdaki kişi var. Bu noktada daha böyle akıllıca davranmaya çalıştı. Daha böyle tutkularının esiri olmadan daha bilgece hareket etmek istedi. Sıcak, dürüst bazı adımlar atmak istediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Şimdi sizinle arasında ne oluyor? Üçüncü kişi yıldızlar, kabullenme, tasa ve joker. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. İlişkinizin içerisinde ciddi şekilde sıkıntılı bir sürecin olduğunu söylüyor hakkınızdaki kişi. Burada üçüncü kişilerin varlığı bu ilişkiye zarar veren, işte partner olabilir, aile olabilir, iş hayatıyla ilgili bazı durumlar olabilir. Ciddi sıkıntılı bir süreçten geçtiğinizin çok net farkında diyebilirim. Yani şu an aranızda biraz genel olarak böyle kaygı enerjisi var. İki tarafında kaygılandığı, tasalandığı, endişelendiği bir süreç var. Ancak özellikle burada artık bir kabullenmeye doğru geçiş, yani tamam burada sıkıntılı süreçler var. Kadersel olarak bir süreçten geçiyoruz. Ama her şeyi değiştirip dönüştürebilir, yeniden başlayabiliriz dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Bu iki taraf için de geçerli. Ancak yani şöyle, örneğin siz de yeniden başlayabilir miyiz acaba? İşte aradaki sorun her neyse ilişkideki, işte bunu ortadan kaldırabilir miyiz? Ama işte kaldıramazsak ne olur denilen bir tasalanma, kaygılanma durumu da var. Artık bazı şeyler kabullenilmiş, iki taraf için de kabullenilmiş. Evet, yaşadık işte, örneğin aldatma olduysa aldatılma yaşandı ya da farklı biri olduysa bu oldu. Anne baba vesaireyse karıştıysa işin içine, işte tamam kabul ettik yani. Tamam, biz bunu yaşadık, bitti. Artık yeniden başlayabiliriz, tekrardan deneyebiliriz denilen bir durumun içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Neden bunları yaşadınız dediğimizde daha hırs, alyans, kabul ediliş, sıradanlık, kılıç şövalyesi.
Şimdi Kılıç Şövalyesi mesafeden, rekabetten, kavgadan bahseder bize. Şimdi üçüncü kişilerde geldiği için birinci durum olarak şöyle söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin bir evliliği olabilir ve bu evlilikle ilgili bazılarınız ilk etapta biliyor olabilir. Bazılarınız hiç bilmeden böyle bir durumun içerisine girmiş olabilirsiniz ama belli bir süre sonra her iki durumda da artık bu durum kabul edilmiş diyebilirim. Ancak burada yani normal olarak yani nasıl söyleyeyim? Şimdi diyelim ki bilmiyordunuz böyle bir durumun içerisinde olmayı. Daha sonra öğrendiniz ama bu ilişkinin içerisine ben girmiş bulundum demiş olabilirsiniz. Artık bunu kabul etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Zorunda değilsiniz ama etmiş olabilirsiniz. Diğer türlü de bilerek de bu ilişkinin içerisine girmiş olabilirsiniz. Örneğin işte ben mutsuzum. Zaten evliliğim devam etmiyor ama işte devam ettiriyoruz. İşte çocuk var, o var, bu var falan filan bir sürü şey söylenebilir. Bunların hepsi bahanedir bu arada. Onu da söyleyeyim. Neden bunu söylüyorum? Yani burada tarotun dışında da bir ilişki koçu olarak bu tarz bahaneler söyleyen ya da bu tarz nedenler söyleyen kişilerin ilişkiyi bitirme korkusu vardır, çıkar korkusu vardır, statü kaybı korkusu vardır. Vardır da vardır açıkçası öyle söyleyeyim. Bu yüzden herkes için tabii ki söyleyemeyiz ama büyük çoğunluk bu şekildedir. O yüzden lütfen burayı özellikle bu tarz şeylerden dolayı kabul ettiğinizi kendinize söylüyorsanız ki bu da sizin kendi kendinizi kandırmanızdır. O da ayrı bir durum ama bunları söylerken yargılamadan söylüyorum. Yanlış anlamayın. Hepsinin altında bilinçaltındaki farklı bir kodlamadan kaynaklı olması var. Ama görünen üzerinden. Şimdi bunu burada kabul edilmiş bir durum olarak geliyor. Ama burada görmeniz gereken şeyleri genel olarak görmezseniz üzülmeye ya da sıkıntılı durumlar yaşamaya devam edersiniz. Evet böyle bir ilişkin içerisinde olabilirsiniz. Hayat herkes her şeyi yaşayabilir. O çok farklı bir durum. Ama bu noktada gerçekten hayatınızda mutlu olmak istiyorsanız, gerçek bir ilişki istiyorsanız burada atmanız gereken öncelikle bir farkındalığınızı oluşturup atmanız gereken adımları da atmanız gerektiğini söylemem gerekiyor. Sürekli takip eden arkadaşlarım anlamıştır. Yeni gelen arkadaşlarım umarım yanlış anlamamıştır. Şimdi devam ediyorum hemen. Bu noktada aranızda bir süre sonra sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş olabilirsiniz. Yani evet ilk etapta bunları kabul etmiş olabilirsiniz ama daha sonra işte hırs kartı geldi ama daha çok şöyle söyleyeyim. Kıskançlık girmiş olabilir. Paylaşmamak istemiş olabilirsiniz haklı olarak. Vesaire vesaire yani bu tür duyguların ortaya çıktığı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Bu yüzden bunları yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum yoksa yani bizim elimizde partner ya da evlilik vesaire gibi bir durum yok diyorsanız var. Şimdi bu noktada da aklınızdaki kişiyle ilgili ilk başta evlilikle ilgili konuşmalar aranızda geçtiğinde örneğin evlilik istemediğinizde böyle bir beklentiniz olmadığını söylemiş olabilirsiniz. Ki gerçekten de böyle bir beklentiniz olmayabilir ama belli bir şeyden sonra ya da karşınızdaki kişi size böyle söylemiş olabilir. Ama belli bir noktadan sonra aslında böyle olmadığı, daha farklı bir düşünce yapısına geçmiş olabilirsiniz. Farklı beklentilerin içerisine geçmiş olabilirsiniz. İşte burada ego girmiş olabilir, hırs girmiş olabilir, araya farklı şeyler girmiş olabilir. Bu noktada aranızda sıkıntılı kavga etmenize ya da aranızdaki soğukluğun oluşmasına sebep durumlar ortaya çıkmış olabilir. Bu yüzden bunları yaşamışsınız. Etkisi azalan ne aranızda? İşaretler, liman, bilgelik, baykuş, dönüşüm, tılsım sakızlısı. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Etkisi azalan ne dediğimde yani şöyle aslında bir süre kendinizi yani iki tarafta birbirine sığınak olarak görmüş olabilir. Her gördüğü işaret yani her şey size ona da sizi hatırlatmış olabilir. Sürekli böyle işaretler almış olabilirsiniz. Birbirinizi liman olarak görmüş olabilirsiniz. Ve emek harcamakla ilgili bazı şeylerde artık farkındalığınızın oluşmaya başladığı, emek harcamak, ilişkiyi daha iyi seviyeye getirmekle ilgili sorunların olduğu ve bu konuda değişip dönüşmesi gereken durumların olduğunun farkına varmış olabilirsiniz. Bu ne demek? Etkisi azalan durum aslında siz genel olarak karşınızdaki kişiyi ve karşınızdaki kişi de sizi bir liman olarak görmüş olabilir.
korunacak, sakinliği, huzurlu, mutluluğu yaşayacak alan olarak görmüş olabilirsiniz ama yaşadığınız durumlarla beraber bunun böyle olmadığının farkına vardığınız bir sürece doğru geçiyorsunuz. Bazılarınız da geçmiş. Yakın gelecekte ne olacak aranızda? Güç, kavuşmak, bulutlar sıkışmış. Şimdi değnek ası ve kavuşmak kartı, güç, bulutlar ve sıkışmış kartı geldi. Şimdi değnek ası samimi başlangıçlardan, ilişkilerdeki samimiyeti arttırmaktan bahseder. Şimdi özellikle önünüzü göremediğiniz bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Kendinizi sıkışmış, ne yapacağınızı bilmeyen, bu ilişki nereye doğru gidecek dediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Ve bu noktada kavuşmak, barışmak isteği içerisinde olacaksınız. Bir adım gelecek. Yani bu noktada değnek asıyla samimi küçük bir adım gelecek. Bir iletişim olabilir, bir haberleşme olabilir. Bu noktada bir adım atılacak ama burada daha çok korkular yenme aşamasında, yani gücün farkına varıldıktan sonra bu yapılacak. Ne demek istiyorum? Örneğin bu ilişki içerisinde bir taraf kendine güvenemiyor. Örneğin size en başta dedi ki ben evlilik istemiyorum. Sonra evlilikle ilgili sorunlar çıktı diyelim. Bu noktada artık bir şeyleri değiştirebilirim, bir şeyleri yapabilirim dediği noktada artık aranızda farklı bir iletişime doğru geçiş olacak. Ancak burada en önemli nokta bu sıkışmışlık duygusundan ve önünü görememek durumundan çıkması gerekiyor. Bazıları bunu yapacak, bazıları da bu noktada biraz sorun yaşayabilir. Ama yakın gelecekte bir adım olacak. Tekrar samimi bir görüşme isteği ile. Sizi özledi mi? Hissizleşmek, tilki, bağımlılık, içe dönüş ve değnek dörtüsü. Şöyle söyleyebilirim. Aslında ciddi bir bağımlılık çalıştıran biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Yani size karşı bağımlılığı var. Hava gibi, su gibi, yaşama uzak, ölüme yakın bağımlılık kartı. Şimdi burada içsel olarak ciddi şekilde onun nasıl söyleyelim? Ona doğru çekiliyorsunuz ya da hayır düzeltiyorum. Size doğru çekiliyor. İçsel olarak olmak istediği yer, varmak istediği şey ya da sizinle hissettiği şey kendi iç dünyasındaki o güzellikler. Bunun çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Aslında özlem var mı? Evet. Hatta ilişkideki artık sorunu çözüp bir olma, tekrar o güzel enerjilere geçme isteği var. Ancak şu an kendince akıllılık yapıp ya da kurnazlık yapıp kendini işte işe vermiş olabilir. Başka sorunları varsa o sorunlara kendini adamış olabilir. Daha çok duygularını duymak, görmek istemeyen bir enerjide geliyor. Yani daha çok böyle hissizleşmek adına daha böyle mantık tarafını çalıştırdığı bir sürecin içerisinde ya da aklına geldiğinizde sizinle ilgili olumsuz şeyleri düşünerek bu duygunun içerisinden çıkmaya çalışıyor ama özle baktığınızda özlüyor. Adım atacak mı? Karmik partner Selçuk Satsan. Rakip, havadis ve tılsım kralı. Yani şöyle söyleyebilirim. Ya üçlü bir durum olma ihtimali çok yüksek. Yani daha çok şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu konuşamadım. Yani bu videoya denk gelen arkadaşlarımın büyük çoğunluğu üçlü bir ilişkinin içerisindesiniz. Ve bu noktada karmik bir durumun içerisinden geçiyorsunuz. Burada evet iletişime geçecek mi? İletişime geçecek ama buradaki iletişim daha çok böyle bir karşısında, yani hayatınıza birini alıp almadığınızı merak etmek ya da gördüğü herhangi bir şeyden farklı bir sonuç çıkarmak, kızmak ya da öfkelenmekle ilgili olacak. Selçuk Sassa'da şöyle bir şey vardır. Biraz entrikacıdır. Böyle istediğini elde etmek adına birçok şeyi yapabilir. İnatçıdır, ayrıntıcıdır. Bu noktada birazcık böyle iletişime geçmeyle ilgili çok kurnazca hareket edecek olabilir. Düşündüğü şeyleri, yani nasıl söyleyeyim? Şimdi mesela size adım atacaktır ama seni çok özledim gibi değil de bir kavgayla ya da bir kavga edilecek, bir sıkıntı çıkaracak bir durumla sizinle iletişime geçebilir. Ama bir iletişime geçme isteği var ya da sizin onunla iletişime geçmeniz adına sizi zorlayan bazı şeyler oluşturabilir. Tılsım kralı geldi. Şimdi tılsım kralı güvenilir ilişkiden bahseder bize ama buraya bir kart alalım. Bize ne demek istiyor, ne anlatmak istiyor burada?
güvenilir ilişki kurmaktan, daha güven ve huzur ortamlarından bahseder bize. Böyle bir durumun içerisinde de olmak istiyor olabilir. Evet, Aşıklar kartı, Güneş, Kılıç üçlüsü, Kupa sekizlisi. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, artık ciddi şekilde sizin onu bıraktığınızı, sizin artık hayatınıza farklı kişileri alabilme ihtimalinizi düşündüğünde ciddi sıkıntılı bir duruma geçiyor. Kalp acısı, sıkıntılı bir süreç. Güçlü bir durum varsa bu güçlü durumun içerisinden artık arkasını dönüp çıkıp gitmek, kurtulmak isteği içerisinde diyebilirim. Ve adım atma isteği aslında sizinle beraber güvenilir bir ilişki içerisinde olmak istiyor. Aşıklar kartı ve Güneş kartı ile beraber artık bu alanın şifalanması ve güzel enerjilerin ortaya çıkmasını istiyor diyebiliriz. Şimdi genele baktığımızda aslında özleyen, bir şeyler yapmak isteyen, kavuşmak isteyen enerjiler var. İki tarafta da bu enerjilerin olduğunu söyleyebiliriz ama bazı şeyler onun harekete geçmesini engelliyor olabilir. Bu noktada da birazcık yani bu enerjileri devam ettirebilirse aynı şekilde eyleme geçeceği bir süreç olacak. Ama karşınızdaki kişinin biraz fazla kurnaz ya da akıllı olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da dikkat etmenizde fayda olabilir. Bu gece size neler söylemek isterdi, bunlara bakalım ama. Yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrar bir araya getireceğini biliyorlar dedi. Kalbim aklımın açıklayamadığı şeyleri biliyor. Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin. Duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Geri çekildiğimde kendi içine dönmen, kendi büyümene ve iyileşmene odaklanman gerekiyor dedi. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız dedi. Mutsuzum dedi. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor dedi. Evet, kolektif bir açıklama. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Biraz daha sesim kötü çıkmış olabilir, kusura bakmayın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.